İliç'e gittik, tarafların neredeyse hepsini dinledik. Ve onların sözlerini de biraz önce gördüğünüz gibi aktardık. Şimdi de SSR'ın yani madenin işletildiği firmanın kıdemli başkan yardımcısı Sayın Cengiz Demirci ile birlikteyiz. Ona da soralım. Cengiz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim öncelikle bizim yayına çıkmayı kabul ettiğiniz için. Cengiz Bey, Anagold olarak siz bugüne kadar Türkiye'de büyük yatırımlar yaptığınızı biliyoruz ki bu maden de onlardan bir tanesiydi. Ne kadar yatırım yaptınız Türkiye'de? SSR olarak bugüne kadar Türkiye'de 3 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Peki ne kadar altın çıkarttınız bunu? Çıkardığımız altın toplam 94 tondur. Bunun da tamamı kanunen zaten belirlendiği üzere Merkez Bankası'na direkt satışı yapılmıştır. Yani bunlar alınıp Kanada'ya veya Amerika'ya götürülmüyor değil mi? Böyle bir algı mekanizma var. yok. Evet, böyle bir mekanizma yok. Üretim yaptığınızda zaten saf elde etmiyorsunuz. Bu ürünü İstanbul Altın Rafinerisi'ne satıyorsunuz. Altın rafinerisinde yapılan çalışmadan sonra saflaştırılan ürün direkt Merkez Bankası'na gidiyor ve Merkez Bankası aracılığıyla size TL olarak ödeme yapılıyor. Peki toplam giderleriniz ve devlet ödemeleriniz ne boyutta? Bugüne kadar Türkiye'de 4,6 milyar dolarlık üretim yaptık. Bu üretimde tabii şu anki altının geldiği seviyeyi düşünmeyin. Geçmişte 1200-1300 dolar olduğu dönemler oldu. Bu 4,6 milyar dolar sonunda bizim kazancımız 438 milyon dolar, vergi sonrası 438 milyon dolardır. Devlete ödediğimiz vergiler 505 milyon dolar. Yani seviyesinde. siz devlete daha fazla ödediniz. Tabii ödediğimiz ve bunun dışında da kalan yaklaşık 4 milyar dolara yakın para da işletme giderleri olarak ülke ekonomisine katkı sağlamıştır. Orada bir de şirketleşmelere gitmişsiniz veya onlara şirketleşmeyi öğretmişsiniz öyle Evet. diyelim. Anonim şirket olmuş köyler. Önümüzdeki 10 yıllık sürece baktığımızda nasıl bir yatırım planlaması yapıyorsunuz? Şimdi biz tabii ülkemizin potansiyeline ve iş gücüne ciddi bir şekilde inanıyoruz. Bu sebepten dolayı ciddi bir yatırım programımız mevcut şu anda. Önümüzdeki izinlere bağlı olarak 3 ile 5 yıl aralığında 1,5 milyar dolarlık bir yatırım planımız var. Ve önümüzdeki 15 yılda da 7 milyar dolarlık bir yatırım planımız var. Bu normal board üzerinden halka açıkladığımız rakamlardan. Hani burada oturduğum yerde söylediğim bir rakam değildir. Halka açıkladığımız net rakamlardır bunlar. Ciddi bir büyüme planımız var Türkiye'de. Bundan sonraki süre ne kadar? Yani bu yatırımları ne kadar sürede gerçekleştireceksiniz? 1,5 milyar dolarlık yatırım programımız önümüzdeki 3 ile 5 kısa vadeli süreçte. 7 milyar dolar dediğimiz toplam süre aşağı yukarı 15 yıllık süreç içinde gerçekleşecek. Gelelim asıl meseleye, çöpler meselesine. O yığın içinin çökmesi veya kayması sonucu olan olaya. Cengiz Bey, biz sahayı dolaştık, kenti dolaştık, köyleri gezdik. Hepsinde de gördüğümüz bir şey var. Herkes buranın açılması gerektiğini söylüyor ama daha denetimli bir şekilde açılması gerektiğini de altını çiziyor. Şimdi işletmenize ait yığın içinin bu kayması sonrasında devlet organları sizin bu işletmenizi bir süreliğine kapatmış gözüküyor. Peki resmi rakamlar tarafından üretim ve işletme faaliyeti durdurulan bu bölgedeki maden faaliyeti tekrar ne zaman hayata geçirilebilir? Buna ilişkin gelişmeler ne durumda ve süreç hangi aşamada ve bu konuda yaptığınız veya yapmakta olduğunuz eylemler, işlemler neler? Doğal olarak çok hızlı bir şekilde kendimizi hazırlamaya başladık yeni sürece. Bu süreçte en üst düzeyde iş güvenliği çok kritik bir konu. En üst düzeydeki iş güvenliğini yeni bir bakış açısıyla yeniden çalışma alanımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Geldiğimiz noktada kamu kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin almış olduğu birçok numune var. Yeraltı su, yerüstü su numuneleri, toprak numuneleri. Bugüne kadar herhangi bir kirlilikle ilgili bir durumla karşı karşıya kalmadık. Şimdi şunu gördük, proseslerimizdeki
bazı açıklarımız olabilir mi diye bunlara dönüp bakmaya başladık. Ve bu proseslerimizi bu gözle, yeni bir gözle tamamıyla yeniden değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmelerimizi tamamlamak üzereyiz. Tamamladıktan sonra da başka önemli bir konuda Sabırlı Vadisi'nin üzerinde tamamıyla temizleme çalışmalarımız inşallah toplam 3600 metrelik 160 santim genişliğinde ya da yüksekliğindeki bir boru hattının tamamlanmasıyla sona erecek. Bu çalışmayı tamamladıktan sonra da bir aksilik olmazsa biz artık tamamıyla açılabilecek durumda olduğumuzu düşünüyoruz. Tabii burada gerekli kamu kuruluşlarının, bakanlıkların vereceği kararlar, öngörülerine göre de hareket edeceğiz. Ben bu güvenli madencilikle ilgili hazırlanmış iki üniversitenin raporunu okudum. Evet. Bunlardan bir tanesi Ankara Üniversitesi'nin raporu, diğeri de Yıldız Teknik Üniversitesi'nin raporu. Bu raporlarda öngörülen tespit ve eleştirilere baktığımızda onların önerileri konusunda sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Veya oradan gelen önerilere siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Şimdi burada bu iki rapor ve olay sonrasında savcılık tarafından, bilirkişiler tarafından savcılığa hazırlanan raporda olayın tespiti yönünde yapılan çalışmalar vardı. Buradaki olayın tespitiyle ilgili bilirkişilerin hazırladığı raporda bir projenin dizaynında hata öngörülüyor, göze çarptığı belirtiliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin raporu çok net bir şekilde dizayn hatasını öne sürüyor. Ve Dizayn hatası derken o liç yığınının mühendislik hesaplamalarındaki hatayı öne sürüyor. Türkiye'de gereklilik olmamasına rağmen ilk kuran firmalardan biriyiz. Şu anda 4 tane radar belirttiğiniz gibi beraberinde inklometreler, tiltmetreler, prizmalar birçok farklı mühendislik ögeleriyle alanda güvenlik çalışmaları yapılmakta ve devam ediyor. Ama bu dizayn faktörü çok önemli. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin raporu belirttiği konu tamamıyla dizayndaki hatalara dikkat çekiyor. Ankara Üniversitesi'nin raporu ise daha çok bu alandaki birçok kişi işte Fırat'ın kirlenmesinde, alanın kirlenmesiyle ilgili bahsetti. 1000'in üzerinde alınan numuneler var ve halen devam ediyor çok detaylı bir şekilde. Bu numunelerin yapılan incelemelerinde toprak, yeraltı suyu, yerüstü su örneklerinden alınan numunelerde ve toz ölçümlerinde bölgede herhangi bir kirlilik olmadığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor bu raporlar. Bunun dışında ek olarak bir de Çevre Bakanlığı'nın hazırladığı son dönemde çok yakın bir zamanda hazırladığı bir rapor var. O raporda da aynı şekilde bölgede herhangi bir şekilde kirlilikle ilgili bir gözlem yapılmadığı çok net bir şekilde belirtiliyor. Tabii belirttiğiniz bir konu vardı. Hani siz ne yapıyorsunuz şeklinde bu konuyla ilgili. Biz buradaki tasarım hatalarının dışında olaya dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Bu raporlar çok önemlidir. Bu arada bir şey söyleyeyim. Üniversitelerle yaptığımız işbirliği sonucu farklı konularda çok ciddi çalışmaları başlattık ve bütün amaç bu yaşadığımız olaya benzer olayları bir daha yaşamamak için ne tür önlemler alabiliriz, ne tür daha dikkatli iyileştirmeler yapabiliriz. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bunun sonuçlarını da alacağız. Gördüğüm bir şey daha var. Yani o yöre halkıyla konuştuğumuzda da bir kirliliğin getirdiği bir zararı biz yaşamıyoruz noktasında. Fakat yağmurlar yağdığında işte bundan sızıntı olacak gibi birçok gerçek veya gerçek dışı söylentilerde dolaşıyor. Onlara ne dersiniz? Sızıntı olabilecek bir malzeme kalmadı zaten. Vadiyi tamamıyla temizledik. Bu 160 santimlik boru yaklaşık belirttiğim gibi 3600 metredir. Bunun su toplama bir barajını tamamladığımız zaman, bu arada 2 tane de farklı baraj inşa ettik. DİSİ sağ olsun bize ciddi bir yol gösterdi. Bakanlıkların desteğiyle biz hızlı bir şekilde bunların inşalarını tamamladık. Bu su toplama barajının inşasıyla birlikte artık geriye zaten bir şey kalmıyor. Vadi olduğu gibi temizlenmiş olacak. Bir şey daha soracağım. O da bundan daha öncesinde bir boru patlaması olmuş sanırım.
belli bir miktarda bir kirlenme olmuş. Öyle bir iddiaları da var. Ben sizin arkadaşlarınızla konuştuğumda biz bu alan zaten 65 metrekarelik bir bölgeydi. Biz orayı temizledik. Olduğu gibi kazıp liç sahasına taşıdık dediler. Ama orada başka bir iddia var. Hayır, burası iyice temizlenmedi ve boru patlayabiliyormuş demek gibi de bir başka iddiayı dile getiriyorlar. O boru patlaması sizde de şüpheyi artırıyor mu? Şimdi şöyle, her endüstriyel tesiste problemler yaşanabilir. Siz ne tür bir çözüm aldığınız çok önemli. Bu yaşadığımız olayda 2022'de yaşanan olayda 20 metreküplük bir malzemenin akışı meydana geldi. 20 metreküp 20 toplam. küp metre şeyde. Bunun içinde de yaklaşık 8 kilogramlık siyanür vardı. Bu malzemenin çok hızlı bir şekilde temizliği gerçekleştirildi ve hızlı bir şekilde bu 20 metreküp için belki tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük miktarda yıkama solüsyonu kullanıldı. Alandaki toprak sıyrıldı ve hızlı bir şekilde temizliği yapıldı. Önemli olan bu tür problemleri bir daha yaşamamak. Oldukça küçük bir rakamdır burada belki. Siyanür deyince insanlarımız çok hassaslaşıyorlar. Çok haklılar. Bergama'dan bize kalmış bir o Evet. anı maalesef. Şunu belirtmem gerekiyor. Siyanürde, Türkiye'deki siyanürün %4'ünü madencilik kullanıyor. %96'sı farklı endüstriyel gruplar tarafından kullanılıyor. O yüzden tabii ki her şeyde olduğu gibi bir kimyasal çok dikkatli bir şekilde kullanılması lazım. Kimyasal riskli değildir asla demiyoruz. Her zaman bir risk vardır. Bizim bu kimyasalı kullanırken ne tür çözümler aldığımız, nasıl önlemler aldığımız ve ne kadar az etkilendiğimiz en önemli sorudur. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Şunu çok net bir şekilde belirtmek istiyorum. Türk madencilik endüstrisi özellikle siyanür kullanımı konusunda çok hassas. Uluslararası siyanür koduyla tanımlanan sistem üzerine çok ciddi çalışmalar yapıyorlar ve çok dikkatli bir sektörümüz var. Belirttiğim gibi de %4'lük kısmı biz kullanıyoruz. Hani burada sorgulanması gereken başka şeyler var. Yani siyanür, Türkiye yılda 600 bin ton siyanür ithal ediyor. Biz madencilik olarak çok küçük bir kısmını kullanıyoruz. Ama tabii bütün tartışmaların, bütün kavgaların ortağında Bergama sonrası biz varız.